İstenmeyen durumlar anne adayında olumsuz sonuçlara yol açabiliyor maalesef. Gebeliğin bütün sorumluluğu kadına ait değildir. Duygusal anlamda baba adayı da eşine destek olmalıdır. Eşinden yeterli desteği göremeyen kadınların gözünde gebelik istenmeyen bu duruma dönüşebilir. Allah korusun, bebek doğduktan sonra bile bebeğe ısınamamaya bile sebep olabilir. Gebelik olsun, lohusalık olsun, kadının ruhsal anlamda en zayıf olduğu dönemlerdir bu dönemler. Merhaba sevgili dostlar, 26. gebelik haftası videomuza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. 26. gebelik haftasıyla 2. trimesterin son haftasındayız. Yine zamanı durduramadığımız bir haftadayız. İnşallah siz de hamileliğinizin 3'te 2'sini güzel tamamlamışsınızdır. Bir sonraki hafta artık 3. trimestre giriş yapıyoruz. Hamileliğin son 3'te 1'lik kısmı umarım sizlerin güzel geçer ve yavrularımızı sağlıkla kucaklarımıza alırız. Bebeğimizin bu hafta ortalama ölçüleriyle giriş yapacak olursak 26. gebelik haftasında bebeğimiz 36-37 santim boyutlarında, ortalama bir ağırlık söylenecek olursa 750-800 gram ağırlığında ve bir sebzeyle kıyaslayacak olursak ortalama bir su kabağı boyutunda diyebiliriz. 26 haftalık gebelik dönemine ait detaylı bilgilendirme videosuna gitmek isterseniz hemen sağ üst köşeden çıkan bağlantıya tıklayarak o videoya da gidebilirsiniz. Tabii ki bu videoda da detaylı bilgilendirmeler yer alacak. Şimdi bakalım bizim 26. haftamız nasıl geçmiş? Rabia neler hissetmiş, neler yaşamış, ne tecrübelerle karşılaşmışız? Bir de Rabia'dan dinleyelim. 26. gebelik haftası itibariyle 6. ayımız bitti. 7. ayımıza başladık. Öncelikle sizlerle kilomu paylaşmak istiyorum. Şu an 69,5 kiloyum. Aranızda soranlar oluyor. Bu zamana kadar kaç kilo aldınız, kaçla gebeliğe başladınız şeklinde. Ben ilk olarak hatırlarsanız 68 ile başlamıştım. Sonra ilk 14 haftalık dönemde 62-63 seviyelerine düşmüştüm. Yani başlangıcı 63 olarak alırsak ilk 6 ayda 6,5 kilo almış oluyorum. 14. haftadan itibaren hızlı bir şekilde kilo aldım bence. Ama şöyle düşünüyorum. Verirken de çok hızlı vermiştim. Bence bu yüzden böyle hızlı bir artış oldu. Aslında hızlı aldım, nasıl bu kadar bir artış oldu diye endişeleniyorsun biraz ama gayet iyi gidiyorsun ve bu şekilde de anne adayları varsa onlar da gayet iyi gidiyorlar. Yani ortalama değerler üzerinden bakıldığında 26. gebelik haftasında anne adayının toplamda 7 ila 9,5 kilo alması normal karşılanabilir. Fakat bu söylediğim değer aralığı kişiden kişiye değişeceği için aman ben azalmışım, biraz daha porsiyon büyüteyim, canımın çektiği her şeyi yememiştim, bundan sonra yiyeyim ya da tam tersi ben daha çok almışım, diyet yapmam lazım gibi endişelere kapılmamak gerekiyor. Kesinlikle. Bir de aslında kilo artışları düzensiz oluyor. O yüzden bazen moralim bozuluyor. Bir anda haftada 1 kilo nasıl aldım oluyorum. Eğer kendinizde ani ve aşırı bir kilo artışı gözlemliyorsanız bunu doktorunuzla paylaşın kesinlikle. Ani aşırı kilo alımı ya da kilo azalması doktorunuzun takip etmesi gereken bir durum olabilir. 26. gebelik haftasında benim notlarım arasında bariz gözüme gelen sivilcelerim var. Benim bünyem sivilceye oldukça meyilli. Artan kilo alımıyla alakalı bu sivilce durumu. Çünkü vücut bebek için ve anne için enerji depolayabilmek adına yağlanıyor. Sonuç olarak da sivilcelenmeler gayet normal karşılanabilir. Eğer sivilceler fazla geliyorsa gözünüze yemek düzeninizi gözden geçirmenizi tavsiye edebilirim. Çok yağlı, kızartmalardan baharatlı yiyeceklere sınırlama getirebilirsiniz. Kızartma zaten hayatımızda olmaması veyahut da az olması gereken bir yiyecek grubu. Hayatımızdan çıkaramıyorsak şayet azaltmak zararları da biraz daha aza indirgeyecektir. Son olarak bebeğimizin 26. haftasında göstermiş olduğu gelişim özelliklerine geçmeden önce bebek hareketlerini konuşmak istiyorum. Çünkü bazen gün içerisinde bugün hissetmedim sanki dediğim oluyor. Sonra akşam dinlenme esnasında minik minik hareketler hissediyorum. Sizler de yorumlarda belirtmişsiniz hareketlerin düzensiz olmasından. Günü eğer çok hareketli geçiriyorsanız bu normal kabul edilebilir. Çünkü hareketlerimiz bebeğimize beşik etkisi yapıp onun uyumasına sebep oluyor olabilir. Ya da yürürken bir işle meşgul olduğunuzda odaklandığınızı hissetmiyor olabilirsiniz. Fakat o içeride rahat ve egzersiz yapıyor, merak etmeyin. Bebek hareketlerini artık ciddi anlamda takip etmelisiniz. Eğer hareketler sizi meraklandıracak derecede düzensizse bazen hareketleri uzun süreler, mesela 24 saat gibi bir süre içinde hissetmediyseniz hemen doktorunuza haber vermelisiniz. Aşırı ayakta kalmamaya dikkat edin. Rabia çok ayakta kaldığında ayaklarının şiştiğinden çok bahsediyor bana. Bu ağrılı dönemlerde dinlenirken ayaklarını bulunduğu seviyeden daha yukarıya kaldırıyor. Bu arada bu dinlenmeler esnasında uzun süre aynı pozisyonda kalmayın bence. Ani kramp ya da ağrılar meydana gelebiliyor. Mesela yere uzanıp ayaklarımı kaldırmak iyi gelmiyor uzun uzadıya bana. Belime kramp giriyor. Destek almadan kalkamıyorum maalesef. Bunun yerine koltukta yumuşak bir zemin üzerine uzanarak bacaklarınızı dinlendirebilirsiniz. Bacak ağrıları, bacak krampları ile ilgili Barış güzel bir içerik yayınlamıştı. O videoya da sağda çıkan bildiriden gidebilirsiniz. Gebelik döneminde ağrılar her zaman olacak. Bazıları sadece gebeliğe bağlı ağrılar olabilir.
olabileceği gibi bazı ağrılar da günlük hayatınıza ket vuruyorsa şayet takip edilmesi gereken ağrılar olabilir. Kendinize her zaman dediğim gibi iyi takip edin. 26. haftaya dair aldığım notlar bu kadardı sanırım. Ben şimdi bebeğimizin gelişim sürecinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bebeğimizin akciğer ve omurilik gelişimi büyük ölçüde tamamlandı. Fakat geliştirmeye, güçlendirmeye hızlı bir şekilde devam ediyor. Beyin dalgaları yapılan araştırmalara göre yeni doğmuş bebeğinki ile aynı bilinçli düşünceler sağlayan beyin hücreleri geliştiriyor. Bununla birlikte ilkel bir hafıza oluştu bebeğimizde. Buna ek olarak şunu da diyebiliriz. Bebeğin kişilik gelişimi anne karnında oluşuyor. Anne karnında bebeğin yaşadığı bedensel duyumlar hafızayı oluşturmaya başlıyor. Bunlar yaşananların direkt akılda kalması şeklinde değil tabii ki. Bebekte aldığı duyumlar, duyular, hisler şeklinde depolanır. Annenin düşünceleri bile duyguları etkiler. Bu duygular da bebek tarafından algılanabilir. Mesela istenmeyen bir gebelikse ya da çatışmalı evlilikler içinde oluşan, düşürülmeye çalışılan ya da annesi toksik madde kullanan bebekler daha sinirli oluyor ve agresif davranışlar sergileyebiliyor. İstenmeyen bebekler ileriki hayatlarında utanç duygusu ve kaygı yaşayabilirler. Anne rahminde ideal şartların bulunmaması durumunda bebekte ölüm korkusu gelişebilir. Annesi yoğun duygusal problemler geçiren bebekler de mutsuz, düşük yapmış annelerin bebekleri de daha kaygılı oluyorlar. Hamilelikte uyuşturucu madde kullanan annelerin bebeklerinin ileriki dönemlerde uyuşturucu kullanma riski artabildiği gözlemleniyor araştırmalara göre ve hamilelikte depresif duygu durumuna sahip annelerin çocukları da ileriki dönemlerde davranış bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna daha yatkın olduğu biliyorlar. Sadece anne değil, annenin çevresi de etkiler bebeği kesinlikle. Eğer anne adayı fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak çevresinden destek alıyorsa bebeğin de gelişimi desteklenmiş oluyor. Ancak anne adayları fiziksel ve duygusal açıdan taciz görüyor, korku içinde yaşıyorsa, stresi yoğunsa bebeğin etkilenmesi de kaçınılmaz. Bu olumsuz etkiler ne kadar yoğunsa, ne kadar sıklıkla tekrarlıyorsa bebek üzerinde de o kadar fazla etki oluşturuyor. İstenmeyen durumlar anne adayında olumsuz sonuçlara yol açabiliyor maalesef. Gebeliğin bütün sorumluluğu kadına ait değildir. Duygusal anlamda baba adayı da eşine destek olmalıdır. Eşinden yeterli desteği göremeyen kadınların gözünde gebelik istenmeyen bu duruma dönüşebilir. Allah korusun, bebek doğduktan sonra bile bebeğe ısınamamaya bile sebep olabilir. Gebelik olsun, lohusalık olsun, kadının ruhsal anlamda en zayıf olduğu dönemlerdir bu dönemler. O yüzden bu dönemlere daha çok dikkat etmelisiniz. 26. gebelik haftasına dair değinmek istediklerimiz bu kadardı şimdilik. Umarım güzel, faydalı bir video olmuştur herkes için. Bu arada benim kanalımda hatırlatmak isterim. Belki aranızda hala takip etmeyen ya da görmeyenleriniz vardır. Videolarımdan ve benden haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlemişlerse zaten videoyu beğenmişlerdir demektir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni faydalı içeriklerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz.